Bu görüntüler bir distopya filminden değil, Güney Kore'nin gerçeği. Dünyanın en düşük doğum oranına sahip bu ülkede her yıl bir kasaba nüfusu kadar insan kayboluyor. Peki bu sessiz kriz neden yaşanıyor? Ve eğer durdurulamazsa Güney Kore'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Güney Kore'yi zenginliği ve gelişmişliğiyle biliyoruz değil mi? Ancak Güney Koreliler için durum pek de öyle değil. Mesela başkent Seul'de ev kiraları o kadar yüksek ki insanlar küçük ve tek odalı evlerde yaşamak zorunda. Bekar hanelerin oranı %40'ı bulmuş durumda. Tek odalı bir evin ortalama aylık kirası $850 3 odalı bir evin ortalama kirası $2500. Koreli gençlerin ülkeyi sosyoekonomik açıdan cehenneme benzetmek için söyledikleri gibi Hell Joseon, yani Kore cehennemi. Diyelim ki babadan kalma bir eviniz var ve kira için bir şey ödemeniz gerekmiyor. Peki bu çocuk sahibi olmak için ekonomik yeterliliğe sahip olduğunuz anlamına mı geliyor? Güney Kore'de insanca yaşayabilmek için önce ülkedeki 3 üniversiteden birine gitmek zorundasınız. Bunlar Seoul National, Kore ve Yonsei üniversiteleri, kısaca SKY. Çünkü iyi bir maaş kazanabileceğiniz ülkedeki 5-6 şirkette bu üniversitelerden mezun olan öğrencileri kabul ediyor. Sorun tam da burada başlıyor. Bu üniversitelere gitmek için oldukça rekabetçi olan bir eğitim sisteminden geçmelisiniz. Ve Güney Kore'de çocuklar küçük yaşlardan itibaren okul dışı eğitim kurumlarına gitmek zorunda. Böyle bir eğitimin maliyeti ise bir çocuk için ortalama 15 ila 30 bin doları bulabiliyor. 내 아이를 낳아서 스카이 같은 좋은 대학교에 보내야지만 이 아이의 미래까지 책임져 줄 수 있을 것 같고, 왜냐면 엄마는 당연히 아이한테 좋은 미래를 물려주고 싶으니까요. 그래서 막 무조건 아이를 좋은 대학에 입학시켜야 되고, 무조건 재산을 물려줘야 되고, 이렇게 돈이 많아야 행복한 사회잖아요. İyi bir eğitim alma şansınız olsa bile bir çocuk sahibi olmanız zor. Çünkü Koreliyseniz çocuğunuzla ilgilenemeyecek kadar çok çalışmalısınız. Evet, Kore'de çalışma kültürü çocukluktan başlıyor ve Kore'de insanlar çocuk yaptıkları zaman çocuklarına bakmak için ayırmaları gereken vaktin iş hayatlarını olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Kore, dünyadaki en çok çalışma saatlerine sahip ülkelerden biri. Hatta çok çalışkan olmasıyla bilinen Japonları dahi önemli bir farkta geçmiş durumdalar. Kısacası Koreliler önce aşk değil, önce iş diyorlar. Peki Güney Koreli kadınların 4P hareketini duydunuz mu? Erkeklerden, evlilikten, çocuktan ve cinsellikten vazgeçen bir nesil. Koreli kadınlar OECD ülkeleri arasında en yüksek eğitime sahip ve kariyer yapmak genç Kore toplumunda oldukça önemli. Bu da Koreli kadınları evlenmektense kariyerlerine odaklanmaya teşvik ediyor. Uzun çalışma saatleri ve rekabetçi iş kültürü aile yapısını korurken iş hayatına devam etmeye izin vermiyor. Bu nedenle kadınlar bir seçim yapmak zorunda. Kariyer mi, anne olmak mı? Genç kadınların %65'i evlenmeye gerek yok diyor. Devlet nüfus sorununu çözmek için nakit teşvikler, ücretsiz kreşler vaat ediyor. Ama gençler bunun köklü sorunları çözemediğini söylüyor. 일시적인 지원을 그렇게 해주신다고 하는데 도저히 체감이 안 되거든요. 저는 그냥 뭐 결혼을 한 입장도 아니고 아기를 낳은 입장도 아니지만 주변에 이제 아기를 가지시거나 결혼하신 분들 얘기 들어보면 그런 일시적인 지원이 크게 도움이 안 된다고 해요. 그래서 차라리 거시적으로 돈을 지원을 안 해줘도 충분히 스스로 자립할 수 있을 만한 환경이 되면 좋겠다고 생각합니다. Bir tarafta çocukları, hatta çocuklarının çocukları rahat etsin diye fedakarca çalışıp birikim yapan Türk toplumu, diğer tarafta kendi maddi tatmini için köle gibi çalışmayı kabul eden ama bir aile ve çocuk sahibi olmayı kariyerleri için külfet gören Kore toplumu. Yani Kore'nin doğurganlık problemi devlet teşvikleriyle çözeceğini sanması bir yanılgıdan ibaret. Çünkü sorunun kaynağı maddi şartlarda değil. İnsan onuruna uygun yaşayamayan bir halkın hayat amacını maddiyatta aramasında yatıyor. Bu gidişle Güney Kore nüfusu 2100'de 20 milyona düşecek. Peki ya diğer ülkeler? Japonya, Çin, İtalya, hatta Türkiye. Hepimiz aynı kaderi paylaşıyor olabilir miyiz? Sizce bu ülkeler nüfus problemini tersine çevirebilecek mi? Yoksa tarihte kendi kendini yok eden ülkeler olarak mı anılacaklar?